Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle diyeyim. Ee, ilk benim de canlı yayınım ve 12 Ağustos'taki Aslan Güneş tutulmasına denk geldi. Ee, eğer bir kusurum veya bir sürçülisan edersek şimdiden affola diyorum. Ee, Bugün sizinle birlikte güneş tutulmasını inceleyeceğiz, izleyeceğiz hep birlikte. Ben de şu anda bir kontrol yapmak adına e, bir YouTube'da açıkçası bir kontrol etmek istiyorum yayını. Evet, bugün hep birlikte güneş tutulmasını konuşacağız arkadaşlar. Şu an için görmüş olduğunuz gibi İngiltere üzerinden şu anda görüntülüyoruz. İngiltere üzerinden ilk olarak şunu söyleyebilirim. Sibirya'nın Tianmar Yarımadası'nda şu anda gerçekleşti ve ayrılmak üzere. Ve şu anda da İngiltere üzerinden izleyerek bu yayını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hoş geldiniz Serap Hanım. Merhabalar. Size de iyi akşamlar. Ve tabii ki bu tutulma ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yani sadece hani burada tutulmayı hep birlikte izlemeyeceğiz. Konuyla ilgili, bu tutulma ile ilgili, bu aslan tutulmasıyla ilgili size bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu an tabii sistem ilerlediği için bazen görüntüyü aşağı ve yukarı alabilirim. Hani o yüzden bilginiz olsun. Bu zaman zaman sonuçta olacaktır. Çünkü sonuçta ilerliyor gezegenler. O şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Bana bir geri bildirim yapabilirseniz ilk defa çünkü YouTube'da bu şekilde bir canlı yayın ben de gerçekleştiriyorum. Ee, tabii biraz eski bilgilerimden de faydalanarak bir şekilde bağlanmayı denedim. Artık eskisi kadar çok zor değilmiş. Her şey çok kolay bir şekilde uyumlanabiliyormuş. Onu görmüş oldum bu şekilde ve bundan sonra çok daha fazla, çok daha sık sizlerle birlikte aslında canlı yayınlar yapabiliriz. Bugün de bu tutulmayla beraber, Aslan Burcu'ndaki bu tutulmayla beraber bir ilk hani olmuş olsun. Burada tabii sizinle birlikte canlı olarak şu anda izliyoruz zaten tutulmayı. İngiltere üzerinden izliyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Yine yeni gelen arkadaşlar için de yenilemiş olayım. Tianmar Yarımadası'nda ilk olarak Sibirya'nın gerçekleşti tutulma arkadaşlar. İlk olarak oradan izlendi. Ve şu anda tüm aslında kolektife etkisi tabii ki yayılmaya başladı diyebiliriz bu etkinin. Ama tabii ondan sonra ufak ufak işte İngiltere, İskoçya gibi, Rusya'nın o bölgeleri gibi zaten görüntülemeye başlayacak herkes, izlemeye başlayacak daha doğrusu. İspanya ve Portekiz sanıyorum en son görecek olan yer olacak. Özellikle Avrupa'da. Tabii burada özellikle bu tutulmayla alakalı olarak size astrolojik bilgiler de vereceğim. Yani bu tutulma bize kişisel hayatlarımızda neler aslında burada sağlayacak veya bize getirecek ve tabii dünya astrolojisi üzerinde de aslında neler getirebilir bu tutulma onunla ilgili biraz bir şeyler tabii ki konuşacağız. Ama hani astroloji dediğimiz zaman astroloji biliyorsunuz ki döngülerle çalışan bir sistem. Yani döngülerle çalıştığı için aslında geçmişte yaşanmış olan olayların bir nevi yansıması gibi de görebilirsiniz. Çünkü bizler geçmiş yaşamda daha doğrusu geçmiş zamanlarda yaşanmış
olayları inceleyerek aynı göstergelerin şu anda gerçekleşmesiyle acaba bunlar olabilir mi? Yani burada kesinlik yoktur astrolojide arkadaşlar. Hiçbir şekilde böyle bir hüküm zaten hiçbir astrolog söyleyemez. Sadece burada öngörü ve tahmin yapabiliriz. Onun da zaten doğrudur ya da kesindir gibi bir iddia etme gibi bir lüksümüz de yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tutulma ufak ufak Ay'la Güneş burada birleşmeye başladı. Ben de biraz ekranı büyüttüm sizin için, yakınlaştırdım. Daha net bir şekilde görebilmeniz adına arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçülteyim ben çünkü öbür ekrandan izleyebiliyorum tam olarak nasıl bir görüntü olduğunu. Şu anda tabii ki bu döngülerle alakalı olarak ilk olarak sonuçta Saros döngüsüne özellikle bakmamız burada gerekiyor. Şimdi astrolojide Saros döngüsü dediğimiz zaman Güneş ve Ay tutulmalarının rastgele değil de çok büyük ve kusursuz bir düzenin parçası olarak tutulma aileleri halinde tekrar ettiğini inceleyen bir sistem aslında Saros serileri veya döngüsü o şekilde de söylenebilir. Yani aslında bunun da kökeni antik Babil astrologlarına kadar aslında dayanıyor ve tabii ki modern astrolojide de özellikle bu döngülerle alakalı çalışan çok önemli astrologlar var. Bunlardan bir tanesi de Bernadette Brady arkadaşlar. Çok önemli bir astrolog. Çok harika bir özellikle bilgi dağarcığı var. Özellikle sabit yıldızlar adına ve Saros döngüsü adına. Şu anda bizim yaşamış olduğumuz bu tutulma 126 güney dedikleri ve 48. olan 126 güney tutulması oluyor. Çünkü güney ay düğümü kavuşumlu ve güney ay düğümü kavuşumlu olduğu için de güney olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bu Saros döngüsü bize kod olarak bu tutulmada aslında ne veriyor? Bu çok önemli. Burada yine aynı şekilde Bernadette Brady'nin özellikle bu 126 Güney Saros döngüsüyle alakalı olarak söylemiş olduğu bir açıklama var kendi kitaplarında. Ondan hani burada size aktarmak istiyorum. Şu şekilde söylüyor 126. Güney Saros döngüsü için. Bu Saros serisi diyor umutsuz ve çıkışsız görünen çok olumsuz bir durumdan kurtulup birçok seçeneğin bulunduğu daha olumlu bir alana geçişle ilgili olduğunu söylüyor. Ve burada özellikle bu tutulmadan etkilenen kişiler adına kişiyi uzun süredir etkileyen bir endişe aniden ortadan kalkabileceğinden burada bahsediyor. Ve burada çözümün kozmos tarafından gösterildiğini ve fazla gecikmeden de önünüze çıkan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini de bu Saros döngüsüyle çok net bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki buna benzer sonuçta döngüler, buna benzer tutulmalar ve aynı şekilde olan daha doğrusu bu Saros döngüsünde olan sonuçta tutulmalar oldu arkadaşlar. Onlarla ilgili şöyle söyleyebilirim size. Özellikle 1900, 1919, 1934 olması lazım. 1954, 1972 ve ben bunlarla ilgili araştırmalar yaptım. Onları paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Ve 2008 en yakın arkadaşlar. Ve ondan önce 1990 yine. Bu dönemlerde yine 126 Güney Saros döngüsüne ait tutulmalar sonuçta gerçekleşmiş. Ama bu tutulmalar hani
Şöyle söyleyeyim size, hepsi Aslan Burcu'nda olmamış. Yani İkizler Burcu'nda olanlar var, Yengeç Burcu'nda olanlar var, yine Aslan Burcu'nda olanlar var ve tabii şu anda da yine Aslan Burcu'nda olan bir tutulma var. Ama biz burada bu tutulmanın yükseleni arkadaşlar özellikle balık. Ben tabii şu anda İstanbul haritasına göre hani ben buna bakıyorum. 3 derece balık yükseliyor. Bir tane tutulma 6 derece balık yükselmiş. O da 9 Haziran 1918'de ve 42. olan 126 Güney Saroz döngüsünde gerçekleşmiş. 17 derece ikizlerde olmuş bu tutulma. Şimdi bu tutulmalarla alakalı, yani bu geçmişte 126 Saroz döngüsünde olmuş olan tutulmalarla alakalı olarak arkadaşlar tabii ki bazı bilgiler, bununla ilgili olarak bazı bilgiler hani size aktarmak istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben tabii size tanıtmadım kendimi. Hemen böyle bir şeye girdik, canlı yayına girdik. Çok çok özür diliyorum bu konuyla alakalı olarak. Benim ismim Berçin. 2010'dan beri astrolojiyle ilgileniyorum. 2022 itibariyle bu ilmi kendi profesyonel hayatıma taşıdım. Yaklaşık 4 yıldır da bu şekilde ilerliyorum. Yani araştırmalar yapıyorum. Burç yorumu yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü burç yorumu çok genel bir bilgi. Herkesin kendine ait bir sonuç itibariyle haritası var ve bu harita kişinin parmak izi gibi. O yüzden bu etkiler, dediğim gibi, çok net olarak sizin hayatlarınızda farklı şekillerde sonuçta neticelenecektir. O şekilde bakmak hani buna gerekiyor. O yüzden arkadaşlar biraz daha böyle kolektif odaklı incelemeyi sonuç itibariyle seviyorum ve size de o şekilde zaten bu bilgileri anlatacağım. Bilginiz olsun. Yani hiçbir şekilde benden böyle bir burç yorumu, işte aslanlar şöyle etkilenecek, işte şunlar şöyle etkilenecek gibi bir bilgi burada sizinle paylaşmayacağım. Bilginiz olsun. Burada genellikle kolektif etki üzerine bilgileri burada vereceğim. O konuda bilginiz olsun. Şimdi burada yazmışsınız deprem olacak, haberiniz olsun, 1999'da da olmuştu. Böyle bir şey olmayacak, onu söyleyeyim. Yani hiç böyle bir insanları bu şekilde paniğe getirmenin, bu şekilde bir etkileşimin olmasının bence gereği yok. Çünkü 1999'daki haritayla şimdiki harita çok farklı. Bir kere onu söyleyeyim. Biz sonuçta geçmişi inceliyoruz ve o geçmiştekiyle şimdiyi birbiriyle karşılaştırıyoruz. Ama tabii ki bu döngülerde depremler olmuş mu? Olmuş. Ama tabii dünyanın birçok yerinde olmuş. Bugün zaten paylaşacağım sizinle birlikte. Özellikle zaten yeni aylar istatistiksel olarak dünyada depremlerin çok fazla tetiklenmiş olduğu bize zamanları gösterir arkadaşlar. Ve aynı zamanda da şöyle bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili olarak da özellikle sabit burçlarda, yani sabit olan burçlarda oluşan tutulmalarda da çok fazla bu denli etkileşimler olmuş. Ama ülkemizde böyle bir şey şu anda bekliyor muyuz diye bana soruyorsanız eğer, ben böyle bir şey beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Hani böyle çok büyük bir deprem kendi ülkemizde, böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum. Onu da burada söylemem aslında gerekiyor. Zaten biliyorsunuz yakın tarihte birkaç gün öncesinde Kolombiya'da 2 tane ardı ardına 7 üzerinde deprem oldu. Bu da zaten bize yeni ayların aslında ne kadar bu konuda hassas olduğunu aslında bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi açıkça şunu söylemek istiyorum size. Şimdi ilk olarak 28 Mayıs 1900'de olan bu tutulma ikizlerin 6 derecesinde olmuş ve 41. 126 Güney Saros döngüsü burada oluşmuş. Bakın burada 1901 Ocak, yani o bir yıllık süre içerisinde, yani o 1900 ve 1901 olarak ele alırsak Kraliçe Victoria'nın ölümü gerçekleşmiş
arkadaşlar ve sonuçta İngiltere'de büyük bir yankı oluşturmuş bu durum. Aynı zamanda Avustralya Federal Devleti'nin kurulması olmuş. Yine Ocak 1901'de bu tutulma sonrası. Ve şu çok ilginç, 1900 ile 1901 yine hani bu tutulma mütabiken yine takip etmiş. Boksör ayaklanması diye bir olay var. Çin'de özellikle boksörler hareketi bir şekilde burada kontrolden çıkmış. Yekan şeklinde bir aslında ayaklanma oluşmuş burada. Böyle bir etkileşim burada gerçekleşmiş. Yine 9 Haziran 1918'de bu sefer 42. 126 Güney Saroz'unda oluşan 17 derece ikizler. İşte bu biraz bizim haritamıza benziyor. Çünkü 6 derece balık burada yükselmiş. Bizim de buradaki haritamızda 3 derece balık sonuç itibariyle yükselmiş oluyor. Şimdi şöyle, burada şunu söyleyebilirim. Bu döngüye aslında baktığımızda burada Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ve ateşkesler olmuş arkadaşlar. 1918 sonbaharına ve özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 ve Almanya'nın aynı zamanda ateşkesi ve tabii ki burada savaşın bitişi 11 Kasım 1918. Yani ben de şöyle bir yorum yapabilirim benzer olduğu için. Şu anki biliyorsunuz jeopolitik etkilerden dolayı dünyanın birçok yerinde hani oluşan bazı kaos etkiler var. Sonbahar gibi bunlarda bir ateşkes ihtimali ya da bir barış imzalama ihtimali olması yüksek diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu tutulmanın Saroz döngüleri çok şekilde benziyor. Böyle söyleyebilirim. Ve tabii yine bu tarihte yani bu 1918'de oluşan da yine imparatorlukların yıkılışı ve rejim yine değişiklikleri olmuş. Alman devrimi olmuş işte yine Kasım 1918'de. Habsburg, Romanov ve Hohenzollern'in hanedanlarının çöküşü yine bu zaman diliminde bu tutulma sonrası gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve en önemlisi tarihin en büyük pandemisi olmuş arkadaşlar. 1918 İspanyol gribi. 1918 sonbaharından 1919 ortalarına kadar süren bir dalgalanma olmuş ve dünya genelinde 50 milyon ile 100 milyon insanın hayatını kaybettiği bu dönemde tahmin ediliyor bu tutulma sonrası oluşan döngüde arkadaşlar. Ve tabii ki yine bu şekilde baktığımız zaman jeopolitik ve siyasi yine gelişmeler gerçekleşmiş. İşte Spartakis ayaklanması olmuş Ocak 1919'da ve tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı Türkiye olarak burada Mayıs 1919. Zaten 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkması ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcının ilan edilmesi şeklinde önemli olaylar olmuş 1918'deki tutulmayla birlikte arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Ve tabii ki 10 Temmuz 1972'de de yine bu denli bir takım tutulmalar seviyesinde yine Saroz burada döngüsü yine 126 Saroz döngüsü ortaya çıkıyor ve gerçekleşiyor arkadaşlar. Onunla ilgili de size bazı bilgiler tabii ki vermek istiyorum. 1918'den sonra 1954 var ama onunla ilgili bir bilgi yazmadım. Burada 10 Temmuz 1972 ve tabii ki 45. Saroz döngüsü olarak ortaya çıkmış. Watergate skandalının burada patlak vermesi. Haziran 1972 burada bir tetiklenme oluyor. Ve Eylül 1972'de Münih Olimpiyat katliamı olmuş ve buna da Kara Eylül adı vermişler bu dönemde arkadaşlar.
Ve Ocak 1973'te de yine bu bir yıllık o periyot içerisinde Vietnam Savaşı'nın sonu, yani Ocak 1973'te bu da gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu arada görüntüde herhangi bir problem var mı? Onunla ilgili bana bir geri bildirim eğer yazabilirseniz çok fazla sevineceğim arkadaşlar. Ben burada yandaki panelden okuyabilirim bu arada. Çünkü ben bir yandan diğer taraftan ekranı izlemeye çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı veya bir problem var mı diye. Okeydir. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ışık elleri geri bildiriminiz için. Evet, bir de bu 1972'de 10 Temmuz 1972'deki bu tutulma sonrası arkadaşlar tabii ki Venüs'ün keşfi olmuş. Öyle bir şey var. O da şu şekilde çıkıyor. Okeydir. Okeydir Sedacığım. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bilgi buldum tabii ki internette. Sovyet uzay sondası Venera 8 Temmuz 1972'de Venüs yüzeyine burada başarılı bir iniş yaparak gezegen yüzeyinden veri iletmeyi burada başaran erken o dönem öncü keşiflerden biri olmuş ve bu şekilde de tarihe geçmiş. Yine 10 Temmuz 1972 tutulması sonrası gerçekleşen bir olay arkadaşlar. Peki biraz tabii günümüze doğru ilerlediğimizde, buna benzer bir tutulmaya doğru ilerlediğimizde neler olmuş? Şöyle bir bakalım. 22 Temmuz 1990 Temmuz 1991 arasına baktığımızda tabii ki Körfez Savaşı ve Irak'ın Kuveyt'i işgali Ağustos 1990'da hemen tutulma sonrası, 22 Temmuz'daki tutulma sonrası yine bu gerçekleşmiş. Almanya'nın yeniden birleşmesi Ekim 1990'da gerçekleşmiş. Yine tutulma sonrası yine oluyor. Yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu ve Batı Almanya resmi olarak tek bir devlet altında birleşmiş arkadaşlar. Bu 126 Saroz döngüsü etkisinde. Ve insan genom projesi başlamış arkadaşlar. Ekim 1990. Yani insan DNA'sındaki tüm o genleri haritalandırmayı amaçlayan uluslararası dev bilimsel proje resmen hayata geçirilmiş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu biraz daha günümüze yakın etkiler. Bir sonraki, yani aslında bu tutulmadan önceki 1 Ağustos 2008 yılında arkadaşlar olduğu yine 126 Saros döngüsü olarak yine gerçekleşti ve 47. idi bu. Zaten bugün sonuçta gerçekleşen 48. olmuş oluyor. Burada 2008'deki hatırladığınız o büyük ekonomik aslında kriz, yani o sonbaharda gerçekleşen, aslında 2007'de başlayan ve 2008'de tutulmanın ardından şiddetlenen ve en pik o seviyesini yaşadığımız o küresel ekonomik krizi bizim burada karşımıza çıkartıyor. Rusya ve Gürcistan Savaşı Ağustos 2008'de, yani 12 Ağustos 2008 tutulması, yani bu tutulmayla eş zamanlı olarak Güney Ossetya ve Abhazya bölgelerindeki kriz nedeniyle Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren kısa ama şiddetli bir savaş yaşanmış o dönemde arkadaşlar ve Amerika tarihinde önemli bir şey olmuş. Özellikle sonbaharda Kasım 2008'de Barack Obama'nın seçilmesi arkadaşlar. Ve Ekim 2008'de yine Bitcoin'in tabii ki doğuşu ve var olması. Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kişi veya kişiler kripto para birimi Bitcoin'in temelini atan meşhur white paper'ı yayınlamış arkadaşlar. Yani bu söylediklerimin hepsi 126 Saros döngüsünde bu tutulmayla birlikte gerçekleşmiş etkiler arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim.
söyleyebilirim. Tabii ki burada doğal afet olarak bir takım etkiler olmuş mu? Özellikle bu geçmişteki tutulmalarda. Yani 1990, işte 1954, 1972, işte 1918 gibi bu dönemlerde olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. Özellikle güneş tutulması 1954, yani önceki döngüye baktığımız zaman ve 1972 dönemlerine baktığımız zaman 1972'de arkadaşlar 30 Temmuz Sitka depremi, yani Alaska 7.6 gerçekleşmiş. Ve Nikaragua yine 23 Aralık'ta, yine 1972'de 6.3 büyüklüğünde Managua depremi gerçekleşmiş ki bu tutulmadan direkt etki alan ülkelerden özellikle jeodezik, hani haritayı incelediğimizde burada Nicaragua ciddi şekilde etki alıyor. Aynı zamanda da yine Guatemala'da çok ciddi şekilde etki alıyor. Güney Kore, Japonya, Avustralya, çünkü aynı hat üzerindeler. Onlar da, Yeni Zelanda yine aynı şekilde bu tarz etkiler alıyor bu tutulmayla alakalı olarak. Umarım ciddi sıkıntılı etkiler yine olmaz. Tabii ki tutulma hatlarında yine baktığımızda Endonezya, Hindistan, Myanmar, Tayland ve Malezya, Çin'in tabii ki batı bölgesi yine bu tutulmadan ciddi şekilde etki alan bölgeler, ama onları size böyle dünya astrolojisi bölümünü anlattığım o kısımlarda sizinle paylaşacağım. Ve yine 1990'a baktığımız zaman, yani 22 Temmuz 1990'daki bu tutulmaya yine baktığımız zaman İran'da arkadaşlar bir deprem olmuş, 7.7. Luzon depremi olmuş Filipinler, 16 Temmuz 1990, tam o tutulma haftası, yine şey gibi bu Kolombiya'nın şu anda yaşamış olduğu bu deprem gibi oldukça yüksek arkadaşlar. 7.2 şeklinde olmuş. Evet, aynı şekilde zaten sonuçta tutulma etkisinden aldı, ama hatırlıyorsanız benim Instagram'da tutulmalar ve özellikle sabit yıldızlarla ilgili yazmış olduğum yazılarda Kolumba takım yıldızının çok etki aldığını ve özellikle bu Kolumba takım yıldızı Kolombiya ile alakalı olduğu için buralarda ve o bölgede ciddi sıkıntı ve risklerin önümüzdeki bir yıl boyunca olabileceğinden çok net şekilde yazdığımı hatırlıyorum. Burada öğrencilerim var. Onlar da beni muhakkak bu alanda doğrulayacaktır. Bu şekilde yazdığımı hatırlıyorum. Hatta işte iç karışıklık olduğu, ondan sonra bir başkanlarına suikast girişimi yapıldı ve öldürüldü. Ve son olarak da işte yine Kolombiya'da bir deprem oldu. Yani çok fazla Kolombiya ve çevresini konuşacağımız etkilerin olabileceğinden burada bahsetmiştim. Çünkü sonuçta sabit yıldız ve takım yıldızların etkileri astrolojik olarak bakıldığında öyle bir günde, iki günde, bir haftada etkilerini vermez. Uzun süreye yayılır ve uzun sürede kendi vaatlerini ortaya çıkartabilir. Yani geçmiş zamanlarda da bu şekilde etkileşimler olmuştu arkadaşlar. Ve yine Ağustos 2008'e baktığımız zaman arkadaşlar, Ağustos 2008'de 1 Ağustos 2008'deki güneş tutulmasına baktığımız zaman burada da yine Ağustos 2008'deki Rusya-Gürcistan sınırındaki Kafkasya depremleri oluşmuş ve aynı zamanda da 2009 Nisan'da 6.3 büyüklüğünde İtalya'da L'Aquila depremi arkadaşlar bu alanda gerçekleşmiş. Daha ileriye gittiğimiz zaman bakın 1900'lerde, yani o 1900'de gerçekleşen o tutulmada, 28 Mayıs'taki o tutulmada arkadaşlar Caracas, Venezuela 7.7 şiddetinde yine o tutulma sonrası deprem olmuş ve Alaska depremleri
yine gerçekleşmiş. Özellikle 1900'ün sonbahar dönemlerinde. Yani yine tutulma sonrasında 7 ve 7'nin üzerinde yine depremler olmuş. 1918 tutulmalarında da yine Kanada depremleri olmuş. Vancouver adası, ondan sonra 6 Aralık 1918 7.0 büyüklüğünde gerçekleşmiş arkadaşlar. Özellikle yine bu 126 Saros döngüsündeki bu tutulma sonrasında 1918'de ve 13 Şubat 1919'da Taoyuan, Çin depremi gerçekleşmiş. 7.5 şiddetinde, o da gerçekten Richter ölçeği yüksek olan bir deprem olmuş. Ve tabii Haziran 1954'teki tutulmalara baktığımız zaman da bu tutulma sonrasında da Cezayir'de bir deprem oluyor arkadaşlar. Onun da büyüklüğü 6.7 ve sonrasında da Arjantin'de El Peligro, San Juan depremleri arkadaşlar gerçekleşiyor ve yine 7'nin üzerinde depremler oluyor. Yani kısaca şunu söylemeye size çalışıyorum. Evet, sonuç itibariyle depremler her zaman oluyor. Yani bu sonuçta dünyanın kanunu. Yani bunun sonuç itibariyle biz zaten bunu kabul ediyoruz. Ama tutulma sonrasında oluşabilen depremler de var. Tutulma sonrasında o gerçekleşen o bir yıllık süreçte oluşan depremler de var. Bunlar istatistiksel olarak yine bu Saros döngüsüne benzer şekilde olmuş olan o tutulmaların sonrasında oluşan tüm depremleri, yani önemli olan depremleri sizlerle paylaştım. Bölgeleri de sizlerle burada paylaştım. Yani burada ülkemizde ciddi şekilde bir büyük bir deprem olmamış. Allah'tan başka hiç kimse bilemez zaten sonuç itibariyle deprem olup olmayacağını. Hele ki biz astrologlar sonuçta yer bilimci olmadığımız için bu konu üzerinde de çok fazla ahkam da kesmemiz biraz anlamsız oluyor. Çünkü biz sadece hatlara bakarız. O bölgede enerji geçişi olabilir mi? İz düşümlerine bakarız astrokartografi olarak. Ve orada gerçekten bir risk var mı? Eğer ki bir risk varsa şayet biz onu orada söylemeye sonuçta çalışırız. Yani olabilir. Burada kesinlikle, hele ki şiddet vermek. Yani 6 şiddetinde olacak. Ne bileyim 7 şiddetinde olacak. Böyle bir şeyimiz yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde istatistiksel olarak çalışarak, döngülere bakarak bir şeyleri tahmin edebiliriz. Ama bu tahmin öngörüden öteye geçemez arkadaşlar. Olabilir, olmayabilir. Sonuçta Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Evet. Gördüğünüz gibi ekranda şu anda ufak ufak tutulma gerçekleşiyor. Yani artık ufak ufak gördüğünüz gibi ben de çok heyecanlıyım. Bir kere kolektife, herkese bir kere güzellik getirsin, bir kere güzel başlangıçlar getirsin, bir kere güzel fırsatlar getirsin. Çünkü balık yükseliyor. Bu bir şifa enerjisi. Yani ben tabii İstanbul haritasına baktığım için 3 derece balık yükseldiği için burada bir maneviyat enerjisi var. Aynı zamanda biliyorsunuz ki yöneticisi Jüpiter Aslan Burcu'nda ve bu tutulmaya eşlik ediyor. Özellikle Merkür'le beraber. Onun için hem bizlere hem burada kolektife barış getirsin, iyilik getirsin, güzel imzalar getirsin, özellikle barış imzalarını getirsin. Benim en büyük burada temennim bu olur, bu tutulmayla. Ve buradaki bu tutulmanın kriptosuna göre arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Gerçekten bugüne kadar, bu zamana kadar kanayan, bir türlü organize olamadığınız, bir türlü önünüze engel çıkan ya da size set şekilde sorunlar ya da problemler çıkartan olaylar ya da durumlar hani diyeyim. Bunlar için bir anda sonlanma ve burada balık yükseldiği için de bunun ilahi aslında düzlemde
bu etkinin olabilmesi. Yani her zaman zaten sonuçta Yaradan bizimle. Hani Yaradan'ın izniyle ve onun yardımıyla bir anda her şeyin düzelmesi ve o zor durumların, o zor olan etkilerin bir anda sona ermesi bu tutulmanın etkisiyle oluşabilir arkadaşlar. Yani burada bir sonlanma ama güzel başlangıçlar bu alanda oluşabilir. Onu da söyleyeyim. Hiç ummadığınız bir anda olabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Onu da hemen buraya eklemek istiyorum. Şimdi İstanbul haritasına göre batı tarafında oluyor tutulma. Yani 6. evde, daha doğrusu DSC aksına çok yakın. Ve batı tarafında olduğu için vaatlerini yılın sonuna doğru ya da 6 aylık etki olarak eğer ki alıyorsanız 4. aydan sonra, yani 3. çeyrekte, son olan o çeyrekte daha net bir şekilde ortaya çıkartabilir. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyorlar. Aynen o şekilde devam edebilirsiniz. Şunu söylemeye tabii burada çalışıyorum. Bununla alakalı olarak sizlere 4 aylık o dönemde 4 aylık o dönemde etkileşimler çok artabilir, ortaya çıkabilir. Böyle bir takım etkiler oluşabilir ama bunlar birer hazırlık evresi gibi düşünebilirsiniz. 3. 4. aydan sonra daha etkileşimli, efektif etkiler karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim, özellikle kişisel hayatlarınızda. Şimdi tabii ki özellikle bu tutulma kişisel hayatlarınızda hangi evde gerçekleşiyorsa, özellikle işte 1. evinizde, 2. 3. 4. ya da 10. ya da 11. artık 12, hangisi, o ev konularıyla alakalı olarak bazı etkileşimler sonuçta yaşayabilirsiniz. Ama bunun net olarak işte sizin hayatınızda bunların olabilmesi için haritanın çok net bir şekilde incelenmesi burada tabii ki gerekiyor. O yüzden hani ben burada burç yorumu yapmıyorum. Şimdi şöyle bir kontrol edeyim. Yine ekran böyle aşağıya doğru inmiş. Şöyle yukarıya doğru alayım ben yine. Evet. Okey. Şimdi şöyle biraz uzaklaştırdım. Daha net, en azından daha uzun soluklu olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar, tutulma Aslan Burcu'nda olduğu için özellikle liderler, yöneticiler, güç sahibi insanları bize bir kere gösteriyor. Ve bu kişiler adına tutulmanın 6. evde olmasından ötürü biraz baskı içinde olabileceği ve baskı altında kalabileceklerini görebiliriz. Tüm dünya geneli için konuşuyorum. Ülkemiz için burada bir yorum yapmıyorum. Aynı zamanda sanatçılar, oyuncular ve şov dünyasındaki isimleri de yine Aslan Burcu temsil ettiği için bu kişiler adına da ilerleyen günlerde bazı haberler duyabiliriz. Ama tabii bu kesinlik sonuçta içermiyor. Bu bir astrolojik öngörü. Tabii burada yükselen balık olduğu için haritada kendini adamak, burada maneviyat, ruhsal olan olayların ortaya çıkması, şifa ve şifa yöntemleri, arınma, hep bu balık burcuyla alakalı olduğu için ve dispozitörü Aslan Burcu'nda olduğu için bunların ön plana çıkması, bunların aslında gündeme gelmesi ya da bunların günlük rutin hayatlarımıza inmesi, bunlarla ilgili bazı etkileşimler hayatlarımızda yaşamamız gayet doğal olabilir arkadaşlar. Tabii burada bu tutulma etkisiyle yaratıcılık, hayal gücünün artması, özellikle mistik konular, ruhani konular, maneviyat ile ilgili konular çok ön plana da çıkabilir. Ve tabii burada balık hani
evrensel olan ve evrensel plana hizmet etmekle örtüştüğü için bu konularla ilgili de bazı olaylar duyabiliriz. Ve bu nedenle bize bu tutulmada şunu söyler. Aslan burcundaki bu tutulma ve yükselen buradaki balık. Egoyu aşmak. Bu önemlidir arkadaşlar. Burada egoyu aşmak önemlidir ki biz bir yön burada bulalım. Sanki burada kendimizden daha üstün ya da kendimizden daha bilge bir insana doğru burada yönelmek, onun fikirlerini almak, onun fikirlerini işlemek, uygulamak ve onlarla birlikte bir bütün olmak bu tutulmada bize gerçekten faydalı olabilecek etkileri ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Tabii burada yine haritaya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle de bir etki var. Jüpiter ve Merkür de bu tutulmaya Aslan Burcu'nda eşlik ediyor ve birlikteler ve kavuşum etkisindeler şu an. Şimdi burada olması aslında zihinsel aktiviteler ve fikirlerin bilgi odaklı işlemesini bize gösterebilir. Öğrendiğini aktarma konusunda bir yeteneği burada ortaya çıkartabilir. Belki şu da olabilir, inançlar üzerinde etkili bir enerjiyi de ortaya çıkartabilir. Yani iletişim alanında da bize genişlemeyi, büyümeyi, bilgiyi öğrenme ve bu bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma, iletmeyi de özellikle bunu aslan doğasındaki insanlarla iletişim halinde olarak uygulamayı ve bu konularda da görünür olmayı bize anlatabilir arkadaşlar bu tutulma etkisinde. Tabii burada tutulma 6. eve düştüğü için hani İstanbul haritasına göre şu şekilde de hani yorum yapabiliriz. Özellikle halk sağlığı adına burada kalp ve dolaşım sistemleri gibi konularda bir artış ya da bu konularda bir hassasiyet ya da risk olabilir. Hani tutulmanın aslanda olmasından ötürü böyle bir takım etkiler oluşabilir. O yüzden hani özellikle kalp ve damar hassasiyeti yoğun olabilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekebilir ama tabii ki illa böyle olacak diye bir etki yok. Yani illa bu şekilde hani bir etki olacak diye bir şey yok ama hani Aslan Burcu'nda olduğu için, kalple alakalı olduğu için de böyle bir etkiyi ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Şu anda İngiltere haritasına göre tutulma, ya daha doğrusu İngiltere'ye göre, çünkü biz buradan sonuçta Türkiye'den izleyemiyoruz ve sonuçta göremiyoruz. Evet, 2037 olarak, astrolojik olarak doğru, bu şekilde görünüyor tutulma. Ama biz şu anda İngiltere üzerinden izliyoruz şu anda tutulmayı ve gördüğünüz gibi şu anda tutulma ilerliyor ve gerçekleşmek üzere. Şimdi ayrıca tabii 6. evde olması biraz iş ve iş alanları. Aynı zamanda bizim günlük rutinlerimizi de burada etkileyecektir. Yani ast üst ilişkilerine kadar indirgeyebiliriz bu konuyu. Çünkü bu ilişkiler etkilenebilir. Bir takım bu konularla alakalı etkileşimler ortaya çıkabilir. Burada gerilimler, anlaşmazlıklar oluşabilir. Böyle bir etki var. Evet, aynen öyle. İngiltere'de tam bir tutulma olacak. Doğru. Şu an zaten onu izlemeye burada çalışıyoruz. Onu size göstermeye burada çalışıyorum arkadaşlar. Biraz böyle ekranda aşağıya doğru kaymış. Ben onu yukarıya aldım ama muhtemelen güncellenecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü o şekilde çıkıyor. Sanıyorum 3 saat herhalde sürecek. Tam bu tutulma. Şu anda 21.10 21.15 gibi herhalde tam
şey olacak. Burada tutulma gerçekleşecek. Umarım size gösterebilirim. Böyle bir etkileşim içerisinde. Şu anda da bir diğer yerden bir kontrol etmek istiyorum. Evet, şu an itibariyle size bu görüntü ulaşacaktır arkadaşlar. Okey. Evet, 6. evden bahsediyorduk. Burada gerçekleşiyor. Ast-üst ilişkisinden bahsediyorduk. Buralarda bazı gerilimler, anlaşmazlıklar oluşabilir arkadaşlar. Evet, zaten şu anda birçok ülkede gerçekleşti Semra Hanım. Aynen. Aynen. Ama ilk olarak dediğim gibi Sibirya'nın Tianmar Yarımadası'nda gerçekleşti. Onu ben izledim. Hatta tam o tutulma anı orada gerçekleşirken de Instagram hesabımdan bir şey attım, story attım. Onun orada fotoğrafını çekerek, çünkü ilk olarak orada göründü. Şimdi artık ufak ufak Avrupa'nın kuzey ülkelerinde sonuçta görünmeye başlıyor arkadaşlar ve gerçekleşiyor tutulma. Evet, şu anda zaten sizin de gördüğünüz gibi ekranın tam ortasında ve gördüğünüz gibi ilerliyor. Çok güzel, yani harika bir olay, öyle söyleyeyim. Astronomik bir olay ve astrolojik olarak da bize etkisi olacak. Biz bu tutulmayı 2030'da yaşayacağız. Yani 2030'da İstanbul'dan bu güneş tutulması direkt 1 Haziran'daki o tutulmada izleyeceğiz arkadaşlar. Yani İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, yani o hat olduğu gibi izleyecek. Evet, ben izninizle devam ediyorum. Şöyle bir takım etkiler var tabii ki arkadaşlar. Bu 6. evle alakalı olarak biz bir işi uygularken ya da yaparken bu tutulma etkisinden sonra yaptığımız işte mükemmel olmayı, iyi bir iş çıkarmayı ve en iyisini ortaya koymak için bir mücadele bir kere peşinde olacağız. Yani böyle bir etkileşimi de ortaya çıkartabilir. Çünkü bu tutulma sonrası gerçekten yaratıcılık çok fazla artacak. Çok fazla ön plana çıkacak. Böyle bir etki var. Ve özellikle iş alanlarında, iş konusunda bazı insanlar için bazı burada döngüler bitebilir. Bazı insanlar için yepyeni döngüler ortaya çıkabilir. Yani onu da söyleyebilirim. Yani mesela burada bazı kişiler için yeni pozisyonlar ortaya çıkabilir. Yükselme olabilir işinde, iyi bir mevkiye gelebilir ama bazıları için gözden burada düşme ya da işini kaybetme gibi riskler de oluşabilir. Böyle bir etkileşim var. Bilginiz olsun. Bu olabilir. Ve tabii ki bu alanda günlük rutin işlerimizi de etkileyen sonuçta durumları da ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Özellikle mesela bu konuda şunu öngörebilirim. Hayatlarımızda özellikle başkalarına karşı yardımda bulunmak isteyebiliriz ya da rutinlerimizde bu denli değişimler olabilir. Yani başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmak, onlara yardım etmek, onların yanında bulunmak gibi etkiler oluşabilir arkadaşlar. Bunları görebiliriz ve bunlar hayatlarımıza gelebilir. Aynı zamanda da evcil hayvanlarımızla alakalı konular da nüksedebilir. Bilginiz olsun eğer ki evcil hayvan sahibiysek. Ve tabii ki sağlık alanında da dikkat edilmesi gereken bir takım etkiler var. Bununla ilgili zaten size bilgileri verdim. Hani oluşabilecek, olabilecek ama tabii burada kesinlikle herhangi bir kesinlik içermiyor. Bilginiz olsun. Hani bizim hayatımızda bizim için gerçekten sonlanması ve bitmesi gereken ne varsa onun sonlanması ve bitmesi gerektiğinin bir işareti aslında. Ve bizim hayatımızda yine yeni başlanacak, yeni ulaşabilecek fırsatların karşımıza çıkacağı etkileşimlerinde
aslında bu tutulma sonrası yine karşımıza çıkması mümkün. Şimdi eski alimlere baktığımız zaman, eski astrologlara, müneccimlere ya da alimlere öyle söyleyeyim. Bu tutulma ile ilgili özellikle 3. dekanda gerçekleşiyor. 20 derece de olduğu için Aslan'ın 3. dekanında gerçekleştiği için şöyle söylemiş. Bu tutulmalar 3. dekanda, Aslan'ın 3. dekanında gerçekleşiyorsa kuşatmaları, esareti, yağmalamaları, özellikle dini yerlere ve kutsal sayılan şeylere karşı yapılacak çirkin saldırıları ortaya çıkarttığını ve bunların olabileceğini söylemiş eski alimlerden Rafael. Ve hayvanlardaki salgın hastalıklardan da burada William Lilly bahsetmiş. Özellikle Aslan Burcu'nun bu 3. dekanında olan bu tutulmayla alakalı olarak arkadaşlar. Şimdi tabii burada bazı orta noktalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle haritada bazı orta noktalar var bu tutulmayla alakalı olarak. Onlardan burada bahsetmek istiyorum. Şu anda ben tabii burada görüyorum Güneş ve Ay şu an böyle şey gibi, balzamik faz gibi, yani Güneşin böyle çok sadece bir hilal şeklinde burada görünüyor ve birazdan tam burada kavuşum tabii ki gerçekleşmiş olacak. Ben tabii şeyden bakıyorum, YouTube'dan bakıyorum. Biraz daha sizin bunu görmeniz için herhalde vakit var. Çünkü ancak yayın süresi size ulaşıyor. Çok güzel ve çok heyecanlı bir şu anda etkileşim gerçekten. Umarım dediğim gibi herkes için hayırlı olsun. Şimdi burada benim görmüş olduğum bazı orta noktalar var. Bu orta noktalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle takım yıldız ve sabit yıldızların bu tutulma haritasında ortaya çıkartmış olduğu bazı etkileşimler var. Onlarla benzer etkileri aslında burada bize gösteriyor bu orta noktalar. Onlarla ilgili bir şeyler hani sizinle burada paylaşmak istiyorum. Şimdi burada Venüs yeni ay ile Plüto arasında bir orta nokta oluşturuyor arkadaşlar. Bu da bize şunu söylüyor. Kadınlarla oluşturulan işbirlikleri ya da güç birlikleri. Yani burada kadınlardan gelebilecek etkiler. Her zaman zaten bizlerin baş tacısınız, onu söyleyeyim. Ya da savurgan olmaya yatkın kişileri burada yine bu orta nokta temsil edebilir. Duygusal yoğunluktan hoşlanmak, karşı tarafa açık vermeyen duyguları ortaya koymak, kendini aşka kurban etmek mesela bu tutulmada özellikle göz önünde olan kişilerin evliliklerinde, hayatlarında skandal haberleri duyabiliriz. Böyle bir etkileşimler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Aşkta mantıksız olma ve güçlü duygular besleme, bu şekilde de yanlış etkiler. Yani aslında o yanlış etkiler ve hareketler yüzünden aslında evliliklerin kriz içine girmesi. Bunu bize gösteriyor buradaki orta nokta. Bir başka orta noktaya baktığım zaman arkadaşlar, yeni ay Merkür ve Venüs orta noktasında. Bu da bize iletişimde konuşarak ya da yazarak ikna kabiliyetini, iletişimle elde edilen statü ve hedeflerin oluşabileceğini ya da ben merkezci şekilde hareket etmek ya da işte kişinin burada bedeniyle hoşnut olması ya da bedenine müdahale etmesi gibi. Yani bu bir belki hani burada sevmediğiniz bir yerinize bir estetik yapılabilmesi gibi yorumlanabilir. Aynı zamanda barışçıl iletişimlerde güven verme ya da kararlarda güvensizlik gibi etkileri ortaya çıkartabilir. Şarkıcı, sanatçı ve aktörler adına aşk hayatları ve sevgi bağlarıyla alakalı etkileşimleri ortaya çıkartabilir. Bunlar özellikle yeni ay Merkür ve Venüs orta noktasıyla alakalı oluşabilir arkadaşlar. Bir de yine yeni ay Venüs ve Jüpiter orta noktası var. Bu da bize
para kazanmaya ve zenginliğe bağlılık, aynı zamanda erkek figürün ya da kadın figürünün mutlu aşk ilişkilerini burada bize temsil edebilir. Ya da burada geniş imkanlara sahip olan insanları burada bize gösterebilir. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Duyguları cömertçe ve özgür bir şekilde ifade etmeyi bize özellikle bu yeni ay Venüs ve Jüpiter orta noktasıyla temsil edebilir arkadaşlar. Bunları rahatlıkla görebiliriz. Özellikle bu yeni ay itibariyle. Evet, biraz tabii sabit yıldızlardan size bahsedeceğim. Özellikle sabit yıldız etkilerinden de size bahsedeceğim ve tabii ki takım yıldız etkilerinden de bahsedeceğim. Çünkü çok önemli sabit yıldız ve özellikle takım yıldızlarla etkileşim var bu tutulmayla alakalı olarak. Onun haricinde şöyle bakıyorum sohbet bölümüne. Yaklaşık 1 saattir sizlerle beraberiz. 55 dakikamız olmuş. Ne mutlu bana, izleyen, katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Henüz daha bitirmedik. Daha dünya astrolojisi üzerine söyleyeceğim şeyler var ama biraz burada sabit yıldızlardan aslında bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve şu anda benim burada gördüğüm kadarıyla da artık tam tutulmaya doğru ilerliyoruz. Şu an için öyle bir görüntü var benim burada karşımda arkadaşlar. Şimdi tutulmanın 20 derecesinde Ay Genubi dediğimiz bir sabit yıldızla aktivasyon indeksini sağlıyor arkadaşlar. En yüksek puanı alan sabit yıldız hesaplamada yıldız aktivasyon indeksinde Ay Genubi sabit yıldızı oldu özellikle bu tutulmada. Ve Satürn ile aktive oluyor. Zaten Mars ve Satürn doğasında olan bir sabit yıldız ve 4.5 magnitude parlaklığında. Şimdi bu yıldız Aslan takım yıldızında baş veya çene kısmında yer alıyor. Aynı zamanda da farklı bir ismi var bu sabit yıldızın. Kükreyen olarak da biliniyor arkadaşlar. Şimdi bu yıldızın etkisi bu tutulmada ne getirebilir? Bu sabit yıldız bize ne söylüyor? Aslında biz burada astrolojik olarak tabii ki takım yıldızına yani Aslan takım yıldızına gitmemiz burada gerekiyor. Sabit yıldız yani işte şunu getirir bunu çıkartır ama gerçekten haritada bunu sağlıyor mu ya da bunu çıkartıyor mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü her sabit yıldız etkiyi vermeyebilir ya da nasıl verebilir? Bunun incelenmesi gerekiyor. Çünkü haritada bir kod sistemini ortaya çıkartıyor. Haritada bir bütüncül olarak okunması gerekiyor. Sadece o gezegenle o sabit yıldızın kavuşumu değil, orada takım yıldızın, o takım yıldızın vermiş olduğu mitolojik hikayeyle beraber nasıl bir etkileşim ortaya çıkartıyor, bunun okunması gerekiyor. Şimdi bu sabit yıldıza baktığımız zaman Elgonevi olarak burada bize kavgacılık ve korkusuzluk verebilir. Ancak aynı zamanda yıkıcılık ve kendini yok etme eğilimlerini de gösterebilir. Burada kazalara yatkınlık söz konusu olabilir. Bazen intihara meyillilik bile verebilir. Ama bu sabit yıldızın etkisi. Yani sabit yıldızın ortaya çıkarttığı alimlerce söylenmiş olan bilgiler. Olumlu yönde de şunu ortaya çıkartabiliyor burada Algonabi. Yüksek düzeyde spiritüel gelişim potansiyelini ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Böyle de bir olumlu etkisi var ki şu an yükselende balık olduğu için arkadaşlar zaten bu son söylediğim yüksek düzeydeki bu spiritüel bu gelişim özellikle bu tutulma sonrası pik seviyeye gelebilir. Ama bununla alakalı bazı yasal olaylar da olabilir. Bunu da zaten Dünya Süresi bölümünde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi astrolojik olarak baktığımız zaman şöyle bir Aslan takım yıldızına bakalım. Şimdi Aslan takım yıldızı dediğimizde güç, yüksek statü ve her türlü hedefi bize sembolize ediyor.
Çünkü burada mitolojisine doğru gittiğimiz zaman Namaya aslanını yenmek Herkül'ün ilk göreviydi arkadaşlar. Bu nedenle başlangıç olan her şeyi, büyük olanı ve Herkül'ün üstlenip başardığı başarıyı bize gösteriyor aslında bu takım yıldız. Aslan takım yıldızı. Aslanın burada kendisi tabii ki güçlüdür. Ancak bu takım yıldız ve bu takım yıldızın içerisindeki yıldızlar yalnızca güç ve onuru değil, aynı zamanda olası bir acıyı da bize gösterebilir. Tıpkı Herkül'ün aslanı boğarak öldürmesi ve kendi pençelerini kullanarak o derisini yüzmesi gibi. Mitolojide bu şekilde anlatılıyor. Bu yüzden bu takım yıldız önemli ve büyük bir kişinin kendi korkusu ve kendi silahları nedeniyle acı çekme tehlikesini ima edebilir ve bu tutulma sonrası ortaya çıkabilir. Güçlü bir kişinin korkusu daima ben merkezcilik olarak da ifade edilir. Gerçek güvenlikten yoksun olduğunda kişi ben merkezci olacağı için işte silah kullanmak aşırı güç kullanmanın işaretidir bu durumda ve güç daha sonra kişinin kendisine karşı bu durumda dönebilir arkadaşlar. Bu durumda şuraya hani baktığımız zaman bu takım yıldızda özellikle Satürn tarafından zarara uğratılmış bir gezegen varsa aslanın burada mağarada öldürülebileceği mitinin o bölümü çok net olarak ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu takım yıldız etkileştiğinde kişiler adına sürekli olarak kendisine odaklanma, yani kendi ben merkezciliğini aşması burada aktive olabiliyor ve böylece daima kişiler başarılı olabiliyor. Böyle bir etkileşimi var. Şimdi burada tabii ki bu takım yıldızdan etki alan hangi gezegenler? Güneş ve burada sonuçta Ay. Biz astrolojik haritaya baktığımızda. Şimdi burada Güneş ve Ay'ın özellikle bu Algonibi ile etkileşimi ve Aslan takım yıldızında yerleşmiş olması arkadaşlar bize bu birleşim bir otorite, askeri nitelikte de olabilir bu otorite ya da başka bir statüde de olabilir. Böyle bir etki var. Böyle bir kombinasyonun kişinin hedeflerine ulaşma ve zaferler kazanma konusunda büyük bir eğilime sahip olduğunu bize gösteriyor. Ancak haritasında kim olduğunu bilmiyorum. Haritasında zararlı bir etkileşim varsa burada kendi silahlarıyla kendini vurma eğilimini de ortaya çıkartabilir. Yani iki türlü bir etkileşim yaşanabilir burada. Ve tabii şöyle bir etkileşim var burada. Güneş bu birleşimde özellikle bu takım yıldız etkisiyle kişiler adına sürekli yaratıcı olması gerektiğini ve böylece kendini geliştirmesi ve kendinde bazı konuları aşması gerektiğini bize söyleyebilir. Ayın burada etkileşimine baktığımız zaman bu takım yıldızıyla beraber ayrıca şöyle bir etkileşim sağlıyor. Kişinin ya da kişilerin yaşadığı alan, yaşadığı ev, yaşadığı bölge adına güvenlik sağlanmasına rağmen iyi bir yaşam alanı olmadığına işaret eder. Yani her ne kadar kendini güvenlik bir etki içerisine alsa da bunun onun için yeterli olmadığını bize burada gösterir. Aslanın burada kendi mağarasında yenildiğini unutmayın. Aynı bu mitin bu etkisini ortaya çıkartabilir. Ama iyicil bir tarafa baktığımız zaman Ay burada etkileşimde bu tutulma sonrası eğer ki kolektifte kişilerin yurt dışına gitme ya da yaşama imkanı varsa kişileri o alana taşıyabilir. Özellikle bu takım yıldız etkisinde. Tabii ki hani haritasındaki diğer göstergeleri de incelemek burada gerekiyor. Ama böyle bir etkileşim verebilir Aslan takım yıldızı. Yepyeni bir vizyonu ortaya çıkartabilir. Bu arada İngiltere'de artık bu tutulma gerçekleşti. Ve bitti. Şu an zaten burada görebiliyorsunuz. Ben de şöyle bir fotoğraf almak istedim.
Ben de bunu sonrasında paylaşırım Instagram hesabımdan. Ve şu anda artık ufak ufak da tutulma birbirinden ayrılıyor. Şimdi burada bir de Satürn'e bakmak lazım. Linteyum sabit yıldızıyla kavuşum yapıyor. Böyle bir aktivasyon indeksi sağlıyor. Bu da balık takım yıldızıyla alakalı arkadaşlar. Böyle bir etkisi var. Ve tabii ki burada Satürn kavuşumuyla ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bununla ilgili olarak da. Bu takım yıldız özellikle maneviyatla ilgilenen, yani gizli bilgiye sahip olan kişileri, ruhani olan kişileri aslında burada temsil ediyor. Ve burada sembolizm aynı zamanda farklı türden gizli ilişkileri ve ilişkilerde başarı ihtimalini de ifade edebiliyor arkadaşlar. Böyle bunun da mit kısmına indiğimiz zaman Afrodit ve Eros ile bağlantısı olduğundan gizli aşk ilişkilerinden burada söz edebiliriz ki Satürn burada retro biliyorsunuz. Özellikle ve sanıyorum 4 Eylül'e kadar Neptün etkisinde olacak ve 4 Eylül'den sonra da arkadaşlar bu etki Mars etkisine dönüşecek. Öyle söyleyebilirim. Ne zaman? Aralık ortasına kadar. Şimdi böyle bir etki olduğu zaman ve olumsuz bir yerleşim olduğu için bu yerleşimde ise arkadaşlar şöyle bir etkiyi burada söyleyebilirim size. Burada Satürn'den dolayı yenilgi ve kayıp, görünmez bazı psikik istikrarsızlıklar ortaya çıkabilir. Ya da kişinin burada kendiliğinden içine düştüğü o karmaşık o durumları burada bize ifade edebilir. Buna da tıpkı böyle bir benzetme yapmam eğer ki gerekiyorsa burada balığın mesela burada takılması gibi söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsedebilirim bu konuda. Tabii şu da var. Burada Satürn'ün kendisinin tanımladığı bir sorun odağında yer alan bir ilişkinin sonunu da gösterir. Yani ilişkilerde sonlanmanın işaretini de verebilir haritada. Ve burada tabii ki üçüncü kişilerden kaynaklanan olayları, ilişkilerin bu şekilde bitmesini de gösterebilir. Özellikle bu sabit yıldız ve takım yıldız etkisiyle olarak. Aynı zamanda tabii ki burada Satürn doğal olarak hastalıkları işaret ederek üreme organları ile ilgili sorunların da gündeme gelebileceğini, özellikle yumurtalıklar ve buralarda oluşabilecek kistler ya da problemlerle alakalı bir takım etkileşimleri de ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Ve evet, dünya astrolojisi üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum ve ondan sonra da canlı yayınımı burada sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünya etkilerine baktığımız zaman zaten özellikle bu dünya astrolojisinde 6. evde oluştuğu için İstanbul haritasına göre burada özellikle dünya geneli adına söylüyorum. Toplum sağlığı, hastalıklar, salgınlar, sağlık hizmetleri, ulusal burada kuruluşlar, ordu, silah kuvvetleri, donanma, memur, işçiler ve çalışan burada kesimler ve sendikalar ile ilgili etkileri önümüzdeki bir yıl boyunca görebiliriz dünya genelinde. Bu konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Böyle bir takım etkileşimler olabilir. Ülke liderler, askeri konular, güvenlik burada güçleri ve sağlık hizmetleri her zamankinden çok daha fazla konuşulur hale gelebilir. Özellikle halkın sağlığı bu tutulma itibariyle ve bu alanlarda bir itibarsızlık, şanssızlık ya da burada popülerlik kaybı gibi kargaşa oluşturabilecek ya da buna benzer olaylar yaşanabilecek durumlarda oluşabilir. Aynı zamanda önemli kişilerin güç burada kayıpları görülebilir. Sorun ve çalkantılı haberlerde, daha doğrusu bu alanda sorunlar ve çalkantılı haberlerde duyabiliriz.
Ayrıca pahalılık adına olumsuz etkiler oluşabilir ve gıda sektörü adına da olumsuzluklar gelişebilir önümüzdeki bir yıl içerisinde. Tabii ki bu dünya genelinde. Tabii burada çalışma hayatı adına, çalışanlar adına önemli sonuçta kararlar alınabilir ve yeni kanunlar bu konularla alakalı kararlar alınarak yeni kanunlar burada devreye girebilir arkadaşlar. Eğitimde, hukukta, özellikle turizm sektöründe ya da dini alanlar adına olumlu bir takım etkileşimler oluşabilir, yeni fikirler ortaya çıkabilir ve bu fikirler uygulanabilir, hayata geçirilebilir. Alınan bu zaman zarfı içerisindeki kararlar ya da yasa tasarıları sorunsuz bir şekilde ve düzgün olarak ilerleyebilir arkadaşlar. Özellikle yabancı devletlerle olan ilişkilerde iyileşmeler görülebilir. Dediğim gibi ben sonbahar gibi belki iyicil bir takım etkileşimler oluşabilir dünya genelinde. Ama bu tutulma akabinde biraz böyle bir ısınma, böyle bir çalkantılı bir durum gelişebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bunlar tabii ki sonuçta kesinlik içermiyor. Ancak şöyle bir şey var. Özellikle yöneticiler adına dikte edilen fikirlerin ortaya çıkması. Ayrıca ülkeler adına terör eylemleri ve bu tarz planların ortaya çıkması ve bunların gerçekleşmesi halinde ciddi sıkıntılar ve kayıpların olabileceğinin işaretlerinin oluşabileceğini burada haritada söyleyebiliriz. Yani bunlar oluşabilir ama sonuçta herhangi bir kesinlik içermiyor. Ve burada toplumun kontrolü dışında gelişen olaylar da olabilir arkadaşlar. Önemli kişilere, özellikle altını çiziyorum, önemli kişilere suikast yapılabilir. Bunun en net burada göstergesi arkadaşlar Mars'ın Orion takım yıldızıyla etkileşimde olması arkadaşlar. Bunun çok büyük bir etkisi var. Bunu sağlayabilir ve bu tarz bir suikast girişimi gerçekleşebilir. Özellikle bu tutulma sonrası böyle bir etkileşim ortaya çıkabilir. Özellikle hava şartları adına sonuçta değişken hani hava şartları olabilir ve sert rüzgarlar ciddi şekilde ekinlere ya da ziraat alanında uğraşan kişilere ciddi şekilde zararlar verebilir. Özellikle ikili ilişkiler adına boşanmalarda artışlar ve ilişkiler adına da agresif davranışlar oluşabilir ve bu konuda skandallar oluşabilir. İlişkilerdeki anlaşmalı ilişkiler ortaya çıkabilir. Bunlarda hileler ortaya çıkabilir ya da yasa dışı birliktelikler ortaya çıkabilir. Bunları görebiliriz. Lüks tüketimde artışlar olabilir ve halk için zorlayıcı ve zarar verici durumları ortaya çıkartabilir. Yani bu lükse düşkünlük yüzünden zarar verici bir takım etkileşimler oluşabilir kişiler adına. Aynı zamanda devletler tarafından kısıtlanmalar, yaptırımlar ve engellenmeler oluşabilir. Özellikle sanat camiası, eğlence sektörü konuları adına böyle bir takım etkiler oluşabilir ve bunları düzenleyecek, özellikle eğlence sektörü adına, alkol adına düzenleyebilecek bazı yeni kanunlar ve özellikle tasarılar da ortaya çıkabilir. Maalesef ki haritanın vermiş olduğu etkilere dayanarak, yani biz sadece analiz ediyoruz ama yine kesinlik yok. Kaza ve yangınlarda artışlar olabilir arkadaşlar. Doğal afetlerde artışlar olabilir. Özellikle madencilik ve ocaklar adına sorunlar oluşabilir. Ülke içi iç huzursuzluklar olabilir. Yani daha doğrusu ülkeler adına iç huzursuzluklar oluşabilir. Mistik ve ruhani çalışmalar adına skandal haberler mesela özellikle medyadan duyabiliriz ve bunlarla ilgili suç unsurlarını ya da suçları burada görebiliriz. Askeri burada konularda bazı bölgelerde belirsizlikler ve faili meçhul cinayetler oluşabilir. Böyle etkiler oluşabilir. Yine burada piyasalarda
olumlu tabii ki gelişmeler ve banka finans kurumları adına olumlu sinyalleri ilk önümüzdeki birkaç ay görebiliriz. Dış ödemelerde güzel, uygun şekilde yapılabilirliğini görebiliriz. Vergi toplanmasına ve vergi ödemelerinde de herhangi bir sorun oluşmayabilir. Aynı zamanda da gayrimenkuller adına değer artışları ve inşaat sektörü adına da olumlu gelişmeler oluşabilir. Bunlar kısaca haritanın ortaya çıkarttığı ana genel burada başlangıçlar. Bunlar tabii ki dünya geneli üzerine geçerli. Sadece ülkemiz adına söylemiyorum ya da ülkemiz adına söylemiyorum sadece. O şekilde algılanmasın. Ve olabilir. Yani hiçbiri burada kesinlik içermiyor arkadaşlar. Ve etki alan burada bölgelere baktığımız zaman canlı yayınında burada yine başında söylemiştim. Etki alan ülkeler olarak Costa Rica, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası, Nikaragua, Endonezya, Tayland, Myanmar, Malezya, Çin, Rusya ve Arap Yarımadası komple Hindistan arkadaşlar. Özellikle jeopolitik ve doğal afet olarak baktığım zaman Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Grönland, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Güney Kore, Guatemala, Nikaragua bölgeleri yani Orta Amerika bölgelerinde riskler oluşabilir. Buradaki özellikle yanardağ aktivitelerinin artmasından yine dolayı çünkü çok fazla oralarda yanardağ var. Bunların artmasından daha doğrusu bunlarda oluşabilecek bir patlamadan dolayı da sonuçta depremler oluşabilir arkadaşlar. Evet, dediğim gibi tutulmayla alakalı olarak benim aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Zaten tutulmayı da bitirdik gibi yani çok bir şey kalmadı. Ben de 1 saat 16 dakikadır sizinle birlikte burada canlı yayında durmadan bir şeyleri anlatmaya size çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle burada beni dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Burada kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Umarım bu tutulma herkese güzellik getirir, güzel fırsatlar getirir ve güzel kapılar açar. Eğer ki bir sıkıntı, bir problem, bir dert varsa bunun tez vakitte sonlanmasını enerjisel olarak insanlara getirir. Ve sonuç itibariyle güzel burada başlangıçlara ön adımlık sağlamış olur. Buraya kadar izlediğiniz için ve bu canlı yayında benimle birlikte olduğunuz için ve benim ilk canlı yayınımdı. İlk defa böyle bir şey yaptım ve bu tutulmayla birlikte olmasını istedim. İnşallah faydam olmuştur. İnşallah size bir bilgi sunabilmişimdir. Sizi bilgilendirmişimdir. Dediğim gibi astroloji bir ilim. Biz sadece orada gökyüzünün unsurlarını okuyarak ve geçmiş o dönemlerin o döngülerine bakarak bir şeyleri öngörmeyi burada çalışıyoruz. Söylediğim gibi astroloji asla burada hiçbir zaman kesinlik vermez. Hiçbir zaman olacaktır, bu kesin olacaktır, yapılacaktır asla demez. Bu zaten sonuçta disipline aykırı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Allahu alem yani Allah'tan başka hiç kimse bilemez ne olacağını ve geleceği. Biz zaten burada gelecek ya da gelecekle ilgili bir şey değil, geçmiş dönemlerde olmuş olayların şimdi bu göstergeler aynı olabilir mi? Bunları yaşayabilir miyiz? Bunları inceliyoruz ve bunları öngörmeye sonuçta çalışıyoruz. Evet, yine söylüyorum herkes için çok iyi bir aslan tutulması olsun, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki beni Instagram'dan da yine takip etmek isterseniz Astronorm Astroloji diye yazarsanız oradan da takip edebilirsiniz. Ara ara oradan da bazı önemli bilgiler paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Bakarsanız ay tutulmasını da yine bu şekilde bir canlı yayın yine yaparız. Ve o şekilde sonuçta değerlendiririz.
Ve tabii unutmadan burada öğrencilerim var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Burada beni yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun hepsinden. Sizlerden de Allah razı olsun. Sonuç itibariyle burada vakit ayırdınız ve bu canlı yayına burada katıldınız benimle beraber. Sağ olun, var olun. Yıldızınız her zaman parlasın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.